Max. Arkadaşlar gelmiş Max. Allah. Max, arkadaşlar mı gelmiş? Nerede arkadaşlar? Hı? Hani arkadaşlar? Hadi gidelim gel. Gel. Oo, bir tane bıdık geldi. Çok havalıyız. Ağzımız yüzümüz yara olmuş. Agresif misin sen acaba? Gel bakalım. Onlar mamayı bitirmişler bile. Evet, ben bunları tutuyorum onun mamasını yemesinler diye. Yok bir şey yok, sen ye mamayı. Yalnız hepsinin kulakları çok güzel ya. Evet. Karşıda gördüğümüz dağlar artık sınır. Evet. Arka taraf Suriye. Yani Akdeniz'in, Türkiye'nin en güneyinin, denizin ta en sonuna geldik. Gelebileceğimiz son nokta Samandağ'ın az biraz daha ilerisi olan kısım. Buradan sonrası zaten dağa tepeye tırmanmak gerekiyor ve arkası da zaten Suriye. O yüzden biz Akdeniz'i artık bitiriyoruz. Denize veda ediyoruz. Evet, Ege, Akdeniz, komple deniz kenarında gezdik bir yıldır neredeyse. Evet. Şimdi uzunca bir süre denizi görmeyeceğiz. Evet. Ta ki yaklaşık 1600 kilometre sonra Karadeniz'e varana kadar. Evet. Kaba bir ana yollardan gideceğimiz haritada bir kilometre hesabı yaptık. İşte buradan Mardin'e kadar, Mardin'den yukarı Hopa'ya kadar olan bölüm 1600 küsur kilometrelik bir güzergah. Tabi bu muhtemelen 2000 kilometreyi bulacak ya da geçecek. Tabii, çünkü içerilere gireceğimiz, çıkacağımız yerler var çok fazlasıyla. Sonrasında da Karadeniz'e tekrardan merhaba diyeceğiz. Ama Akdeniz'e artık elveda diyoruz. Evet, birkaç gündür hep bunu konuşuyoruz. Evet. Bu arada merhaba. 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 Hatay Samandağ tarafındayız. Nilüfer Belediyesi burası. Nilüfer Belediyesi'nin konteyner kentinin önünden geçtik şimdi. Samandağ'da sahil boyu üzerinde. Çevlik sahildi bu taraf. Evet. 4 tane mi 5 tane mi konteyner kent geçtik. Burada artık yol sahil yolundan ayrılıyor, az kaldı. Son günlerde hep denizi düşünüyoruz. Denizsiz ne yapacağız diye. Yani biz seviyoruz denizi işte. Sahil kıyısında çok kaldık, gördünüz hep beraber. Bir süre dağları göreceğiz. Şimdi sahil kıyısında ziyaret etmek istediğimiz bir yer var. Oraya doğru ufak ufak devam ediyoruz. Tek yön olan yoldan karşıdan gelenleri bekleyerek devam etmeye çalışıyoruz. Evet. Yol tek yön ama Dinleyen kim? Ah. tek yön tabelasından ters yönden gelen arkadaşlar vardı az önce. Bulutlar çok güzel gözüküyor. Bu arada Hatay'da Bütün depo bir havalandı, alt bir oksijen aldı ve hepsi tekrar geriye oturdu. son sahil manzaralarımızı da çekeyim, izleriz. Son sahil manzaraları. Karadeniz'e kadar deniz yok. Hep dağ, taş, tepe. Olsun, pardon. Olsun, onları da çok seviyoruz. Ama denizi görmek ayrı bir keyif veriyor can. Şimdi deniz severler, bilirler.
Maç başlamış. Hazreti Hızır Türbesi'ne gittik az önce. Girişte bahsedemedim. Çok yol az olduğu için, bir de etrafta çok sağ olsunlar çok ilgili insanlar vardı. Evet. Türbe Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın karşılaşmasından bahseden bir Kur'an'dan bir sureyle beraber etrafında insanlar tavaf ediyorlardı. Evet, tam anlamıyla bir tavaf ediyorlardı. Evet, yani kaç kere döndüklerini fark etmedim. Çok o kadar hani inceleyerek izlemedik. O ortadaki... Madem bu tarafa yanaşacaksın, orada durmaman lazım. Burada tam sürüş eğitiminin ortasına denk geldik. Evet. Acemi arkadaş eksi puan aldı. Bana yol vermemesi gerekiyordu. 9 numara. Geçmiş olsun sana. Pardon canım. Ama bir dakika. Bugün benim doğum günüm, tamam mı? Ben bugün özgürüm, her şeyi yapabilirim. Her türlü kamera çekiminde sabote etme hakkına sahibim bugün. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Evet, bugün Tolga'nın doğum günü. O yüzden bütün özgürlüklere sahip. Uy. Evet, yolun o tarafı kapanmış. Karşıya veriyor ama solda. Türbenin yani türbe kısmı olarak düşündüğüm yer, fotoğrafını da paylaşmışlar diyecektim. Fotoğrafı da duvarda vardı, çektim. İnşallah gözükmüştür. Kullanabiliriz umarım. O alan eskiden açık bir alandaymış. Sonra türbenin üstünü kapatmışlar. İşte inançlarına göre muhtemelen işte tavaf etmek, bir şey yakıyorlar içeride, duman var her yerde. Çok detaylı araştırmamıştım. Hani bizde Bursa'da mesela bir sürü türbe vardır. Osmanlı padişahlarının vardır. Bir sürü geçmiş büyük insanın türbesi vardır ama hiç böyle şeyler yapılmaz. Girer, dua edilir, çıkılır. Onların dua şekilleri de böyle tavaf, dua ve hatta biz çıkarken mesela türbeye asla arkasını dönmeden çıktı birisi. Evet. Turun bir kısmından sonra geri gelerek geri çıktı. Kapıdaki işte bir nişvari bir yerler var, oraya kül koymuşlar. Hatta yanan köz var bir tarafında. Evet. İşte oraya elini yüzünü sürüp öpme gibi şeyleri vardı. Enteresan. Oradan çıktığımız gibi de tam kapıdan çıkarken üstümüzden leylek sürüsü geçiyormuş. Hatta 2 leylek sürüsü geçiyordu. Birini çekebildim mi bilmiyorum. Çünkü benim fark etmem ve çekmem arasında biraz zaman oldu. Algılayamadım. Çünkü leyleklerin ne işi var bu havada falan diye. Ya aslında tam leylek de değil de denizci kuştu ama yine. Olabilir. Sürü geçti. Evet, sürü halinde. Şeyde karavanı park ettiğimizin yerin hemen önünde bir abi vardı. Ondan sonra o söyledi. Çek leylekler çek falan diye böyle. Oradan yakaladım herhalde. Yani gözüktü kamerada kısmen ama belki ekranda daha net gözükür. Ondan sonra karavana bindik. Arka taraftan gelin çay içelim diye bir ses. Buraya kadar gelmişsiniz, çay içilmeden göndermeyiz siz dediler ama teşekkür ettik tabii. Çünkü sonra abi karavanın yanına kadar geldi, camdan çağırdı. Ya olmaz, gelin çay içelim falan. Çok teşekkür ettik. Biz yola devam etmemiz gerekiyor. Çünkü sahil tarafında yağmur yağmaya başladı. Bir sahile vedayı bir sahil kıyısında biraz vakit geçirerek yaparız diyorduk bu videoda ama çok mümkün olmadı ya. Yani yağmur olmasaydı evet öyle bir planımız vardı. En azından bir kahve yapardık. Böyle bir deniz görüntüsü vesaire. Ama yağmur buna engel oldu. Yağmur ve havanın bozuk olması bizim denizle vedalaşmamızı kolaylaştırdı bence. Aynen öyle. Hava güzel olsaydı çok ya falan ne güzeldi o gün falan diye böyle şey yapardık. Şimdi Antakya'ya doğru devam ediyoruz. Evet, Samandağ maceramız bitti. Çok keyifli vakit geçirdik Samandağ'da. Şimdi Antakya'ya gidiyoruz. Depremin izlerinin çok aşırı derecede belli olduğu bir bölge. Evet, en çok etkilenen, en çok yıkımın olduğu yerlerden birisi Antakya. Haritada bile binalar silinmeye başlamış durumda. Yerleri boş. Çok net gözüküyor o bölgede. Ama gezilip görülecek güzel yerler hala var. Güzel insanlar hala var. Aynen bakalım. Öyle. Yani Samandağ
Hala inşaat sesleri, çalışmalar devam ediyor. Yalnız farkındaysan genel olarak hep çok yüksek binalı, çok yüksek katlı binalar yıkık. Küçük katlarda da var ama çok eskiler muhtemelen. Çok şey ya. 2-3 katlarda doğru düzgün hani Daha ayakta o kadar şey yok ama çok yüksek katlılar komple gitmiş çoğu. Yani şehire baktığınız zaman o kadar çok boşluk var ki arada. O günlerdeki kaosu düşünemiyorum. Şöyle göstermeye çalışayım ben size. Bakın şurada gördüğünüz boşluk alan. Şu yeşilliğin hemen arkası. Orası yok. Şu kısımdaki ara boşluklar hep evler. Oralar yok. Yeşilliğin şu tarafı yok. Yeşilliğin o aradan bir dere geçiyor zaten. Şuralar hiç yok. Yani hep yıkılmış. Hep yıkılmış şu kısımlar bakın. Görebildiğimiz. Şu evlerin arka tarafındaki kısım şurası. Orası belli yıkılmış yani. Hafriyatlarını buradan biz seçebiliyoruz da siz ekrandan ne kadar seçersiniz bilmiyorum. Yani ciddi bir yıkım söz konusu ve sadece Hatay Antakya kısmı çok üzücü ya. Yani o anki o stres ve kaos ortamını zaten düşünemiyorum. Çok kötü. Yani şu an bu çalışan makinelerin sesini duymak bile, Yani binalar yıkılmayı bekliyor. Duvarları yıkılmış. İçinde eşyalar var hala. Ama altında da hemen önüne işletmeler kurulmuş yeniden. Konteynerlardan ve hayat bir şekilde devam ediyor o yıkıntıların arasında. Allah bir daha yaşatmasın. amin. Böyle bir yere geldik. Hemen şurada bir kilise var bu tarafta. Şu tarafta enteresan yapılar görmek mümkün. Rüzgardan sesim ne kadar gelecek bilmiyorum ama şu dağın yamacındaydık biraz önce. O taraftan geldik. Şu taraftan. Antakya yine karşımızda. Haritadan şimdi bakıyorum. Heh. Burası Saint Pierre Anıt Müzesi ve Kilisesi. Hı hı. Buranın arka tarafına doğru o cehennem kayıkçısı var. Hı hı. Bir de burasının arka üst tarafta Antakya Kalesi var. Hmm. Tepede. O zaman bir ufaktan yürüyelim bakalım. Kiliseye gidelim de bakarız diğer taraflara da. Tamam. Yani tartışmanıza gerek yok. Uygulamayı indirip üye olun yeterli. Anladım. Uygulamayı indireceğiz, üye olacağız. Sadece direkt Casper ile bir kapı oluşturup bütün üzerden onu yapacağız. Ben bir şunları sana. Birazdan size göstereceğimiz kilise hakkında Gülden biraz bilgi verecek. Saint Pierre Fransızca'da taş anlamına geliyormuş bir kere. Hani bir insan adıymış gibi düşünüyoruz ya Saint Pierre deyince. Taş anlamına geliyormuş ve dünyanın ilk mağara kilisesi olarak kabul edilmiş burası. Aynı zamanda Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri Saint Pierre ve ilk kez bu kilisede Hristiyan adı verilmiş Hazreti İsa'ya inananlara.
Tabelada yazıyordu heykelin sonradan yerleştirildiği yılını hatırlayamadım. Mozaikler gayet iyi korunmuş. Şurada bir insan figürü var. Şurada da bir figür var. Muhtemelen şurada da varmış ama o yıkılmış. Bunu cehennem kayıkçısı olarak tasvir ediyorlar. Yolda bir arkadaş musallat oldu bize. O da Gülden'i darlıyor şu anda ama çocuğun bilgileri güzel. Burası Saint Pierre Kilisesi'nin hemen 700 metre altında. Yani buraya gelirseniz Patika'dan bir yürüyüş yolu var. Yürüyüş yolunu takip ederek buraya ulaşabiliyorsunuz. Çocuk muhtemelen harçlık isteyecek ama ben kendisine kusura bakma ama bizim harçlık verme gibi bir olayımız yok. O yüzden bizimle gelmek zorunda değilsin dedim. Abi ben sizden harçlık mı istiyorum, aşk olsun diye bizi çıkıştı. Bakalım sonu nereye varacak bu olayın. Vay be, rehber bulduk. Genç Rehber. arkadaş sağ olsun bizi yalnız bırakmadı. Her şeyi Evet, anlattı. ben söyledim orayı çekerken. Dedim arkadaş bize rehber oldu ama dedim ben dedim paramızın hani biz para fakiriz vermeyeceğiz, biz fakiriz söyledim ben kendisine. O da fırça çekti dedim bize. Evet, beni başkalarıyla karıştırmayın lütfen dedi. Abim ablam dedi. Abim oldu. Normalde yol sizi buradan getiriyor. Şu şekilde devam ediyorsunuz. Şuradaki toprak yoldan çıkıp oradan içeriye dönüp yukarıya doğru devam ediyorsunuz. Bu ayrı bir patika. Bu tünellerin etrafını gezebiliyorsunuz bu patikadan. Mesela şu yukarı çıkış yolu gibi gözüküyor. Merdiven izlerini görmek mümkün. Şu da yine bir tünel girişi. İçeri girdiğiniz zaman tünele giriyorsunuz. Bu yamacın iç kısmı komple tünel. Zaten kilisenin çatısını gördünüz. Daha önceden su kanalı. Yolu var. Aynen öyle. Bu yerler de vakti zamanında Hristiyanlar tarafından kullanılmış. Üstteki yer meşale yeri zaten. Bu tür yerlerde genelde hep böyle bir oyuntular. Ateş ya da mum koyuyorlarmış. Ve burası maalesef depremde insanlar yaşam alanı olarak kullanmışlar bu bölgeyi de. Biraz farklı gezdik cehennem kayıkçısını. Çünkü hani çocuğu çekmek istemedim. Çocuk da bizi bırakmak istemedi. Evet, o da bizi her ne kadar gelmene gerek yok desem de bırakmak istemeyince ortaya garip bir durum çıktı. Biz Ben de kırmak istemediğimiz için arkadaşı. Evet, Gülden garibim dinledi. Ama çocuğun bilgileri bizim okuduğumuz bilgilerle örtüşüyor. Tabii canım. Hani yani. kafadan sallamıyor. Max ne yapıyor orada? O cam açık mıymış? Max Aa, bak ya, tipe bak. Max şu anda masanın üstüne çıkmış. Cam, Kapı o camın şeyi açıktı. Sokmuş kafayı. Üçkağıtçılık yapıyor Orada şu an. bekliyor. Göstereceğim size bakın. Kaçmazsa, aha kaçmıyor. Tipi görüyorsunuz mu tipi? Tipi görüyorsunuz mu? Bu tip ne? Niye masadasın? Yavaş, Yavaş. yavaş. Allah dur. Dur kuzum dur. Geçtim onun içinden. Sen masada ne arıyorsun? Ne arıyorsun sen masada? Masanın üstünde ne arıyorsun sen? Sen masanın üstünde ne arıyorsun onu Hayır, anlat. çık yukarı. Buraya çık buraya. Burada anlat. Burada anlat. Masanın Sevmedik üstünde kimseyi, ne merak yapıyorsun etme, sen? köpek yoktu orada. Eşek. Yavaş, Hayır. yavaş. Heyecan yapma, tamam.
Tamam kuzum. Sen masanın üstünde ne yapıyorsun onu anlat onu. Boş ver kendini sevdirmeyi. Sen masanın üstünde ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Eşek. o masanın üstünde acaba? Ve Gülden Max'i dövdü. Ya normalde o perdeyi kapatıyoruz çünkü daha önce de masanın üstünde bu şekilde çıkmışlığı vardı. Evet. Ama fark etmemişiz perdeyi. O da görmek için çıkmış tabii masanın üstüne. Eşek. Eşek sıpası. Eşek sıpası. Hadi biz de geliyoruz. Hadi içeri. Geri. Şimdi müze otelin olduğu yere geldik. Yukarıda konuştuğumuz bize canla başla rehberlik yapan arkadaş tadilatta olduğunu söyledi. Ama o civarda durabileceğimiz başka bir yer olmadığı için önce bir buraya gelelim. Bakalım. Şansımızı deneyelim dedik. Bir adet güvenlik var orada. Evet, güvenliğe bir soralım bakalım. Tadilatta içerisi. Ziyarete kapalı dedi çocuk ama. Sormakta fayda var. Aslında sadece zeminde bir mozaik var. Ama buraya kadar gelmişken niye görmek istemeyelim? Maalesef kötü haber. İki müzede kapalı diyor. Ondan sonra burası da kapalı, öteki tarafta kapalı. Arkeoloji müzesi de kapalı. Dedim hani tadilat falan ne zaman biter, nasıl olur? Yakın tarihte mi? Yani çok uzun sürmez dedi. Dedim hani bir hafta, 7 gün, 10 gün yok dedi. Hani ay sürer ama dedi çok uzun sürmez otelden kaynaklı olarak dedi. Otel de kapalıymış bu arada onunla birlikte. Yani otel açık, müze kapalı değil. Anladım. Komple. Binaya komple bakın. Bina komple bakım yapılıyor. Ondan sonra o yüzden maalesef burayı gezemiyoruz. Çok da güzel bir yerdi ya. Kısmet. Evet. Sonraki şehirlere ayırdığımız gezide inşallah gezeriz. Evet. Arkeoloji müzesi de kapalıymış. Yani Antakya'da normal şartlarda işaretlediğimiz çok fazla yer vardı ama işte gördüğünüz üzere videonun ortalarında hani gidiş zor, yollar kapalı. Zaten size o tepeden de haritadan kameradan gösterdiğimiz gibi Evet maalesef. yani şehir ya 3'te 2'si yok olmuş şehrin. 3'te 2'si yok olmuş ve daha yıkılmayı bekleyen binalar var. Gördüğümüz binaların, bazı geçtiğimiz sokakların tamamı bomboş. Evet. Binalar duruyor ama bomboş. Binalar duruyor ama yani Oturulacak gibi değiller. zor duruyor ayakta o kadar yani. Evet. Yani öyle kötü Yani- bir durum söz konusu bu bölge için. Allah sabırlar versin buradaki yaşayan insanlara. Aynen. Gerçekten çok kolaydı. Hani ben 99 depremini görmüş bir insanım. İstanbul'daydık, Pendik tarafındaydık. Biz onu yaşadık. Oturduğumuz bina kolon kaymasından dolayı oturulamaz haldeydi. Yani bu kadar şiddetli bir depremi tahmin etmek, onların yaşadığı duyguyu empati kurarak anlamaya çalışmak gerçekten çok zor. Hani ama az buçuk o kaosu tahmin edebiliyorum. O yaşananları, o anki stresi tahmin edebiliyorum. Evet. O çaresizliği tahmin edebiliyorum. Gerçekten çok 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 zor. Allah sabırlar versin tekrardan. Can kayıplarımıza Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Hani dinleri, mezhepleri neyse ona göre rahmet eylesin yani. Gerçekten zor. Kelimeler Kalanlara da sabır versin yani gerçekten böyle bir ortamda yaşamak çok zor yani hani onu yaşadın ve atlatamazsın çünkü Evet. hala o binaları görüyorsun o şekilde. Düşünsene yani abi izi her yerde var. Evet, Yani evet. nereye bakarsan bak o izi görüyorsun. 2 seneyi geçti ona rağmen hala toparlamak da kolay değil yani bu deprem deyip küçümsemekmiş gibi geliyor. Gerçekten çok büyük bir felaket. Sadece bu bölgeyi gördük şimdiye kadar. Daha da 11 şehir etkilendi o depremde. Yani gerçekten afet de değil yani felaket diyorum direkt. Yani deprem küçük bir şeymiş gibi kalıyor yani bunun yanında. Allah sabır versin. Ya ben bu konuda biraz sinirliyim. Çok konuşmak istediğim şeyler var ama hani Yukarıdan çekerken de dedim ya yani 3 kat. Bak 3 katlı binaların o kadar eski binaların arasından geçtik. Evet. Mesela onlardaki hasar mutlaka hasar almışlar ama işte o 5 kat ve üzeri olan binalardaki o yıkım ki tamamen çökmüş binalar temizlenmiş aslında. Yani biz tabii. şu anda ayakta olan duvarları yıkılmış ya da kolonları kaymış binaları görüyoruz. Yani büyük binalar çok hasar almış. Böyle bir deprem kuşağında bu kadar yüksek binalara izin verilmesi, hele ki imar affı gibi saçma bir şeyle
olmayacak şeylere izin verilmesi kadar göz göre göre yapılmış bir hata yok bence. O hatanın sonucunda buralarda yaşayan insanlar gördü. Hepimiz gördük de işte onlar yaşadılar. Dedim ya işte söylemek istediğim çok fazla şey var ama söyleyemiyorum. Allah rahmet eylesin işte. Giden gittiğiyle kalıyor. Kalan gidenlerin acısıyla kalıyor. Onunla yaşamak zorunda kalıyor. Zor. İşte yukarıda gösterdim size. Adamlar Roma döneminde kullanılan o bir mağaramsı şeyin içinde sığınmak zorunda kalmış. Ki çocuk da Evet. söyledi. Abi biz buralarda Vardı, yattık buralarda. battaniyeler falan vardı hala içinde. Yani hani bunlar Neyse. Hadi. Şey yapalım. Burada mı kalacağız bu akşam? Kalır mıyız, gider miyiz? Bakalım. Bir harita incelemesi bilmiyorum, yapalım biz biz. bir harita incelemesi yapalım da ona göre bakalım. Evet, harita incelememizi yaptık ve Antakya merkezde görecek bir yer kalmadığını fark edince dedik ki devam edelim. Ya bir de hani biraz demoralize olduk ya. Evet. Gerçekten çok üzücü bir durum. Yani bir yeri de gezemiyoruz. Yani bir şeyi aktaramayacağız biz size buradan. Evet. Yani güzel bir şey aktarmak isterdik. Hani biraz hareketlendiğini falan aktarmak isterdik ama hani gördüğümüz durum sadece enkazın kaldırılması. İnsanlar halen daha çadır kentlerde yaşamaya devam ediyor. Hala çadırlar kurulu. Yörük çadırları hala kurulu. İnsanlar oralarda hayatlarını idame ettirmeye devam ediyor, gayret ediyor. Yani Antakya'da durum böyle arkadaşlar. Maalesef. Sen konuşma. O yüzden lafı çok uzatmak istemiyoruz ikimiz de. Çünkü biraz demoralize olduk. Evet, bilerek geldik aslında buraya ama yani görmek başka bir şey. Yaşamak kesinlikle bambaşka bir şeydir. Yani biz moralimizi yüksek tutmaya çalıştık aslına bakarsanız. Yani başlangıçtan beri. Evet. Ama gördüklerimiz karşısında moralimizin daha fazla yüksek kalması çok mümkün olmuyor maalesef. O yüzden bu videoyu burada kapatıyoruz. Muhtemelen devam bu ediyoruz. gece Antakya'da kalmayacağız. Yola devam etme kararı aldık çünkü. İleriye doğru devam edeceğiz. Pardon. Biraz elimizi koyacağız, Evet. kolumuzu koyacağımız yeri bile karıştırdık. Çok hani işte güzel tarafını gösterelim istiyoruz. O yüzden çok bu konulara da girmek istemiyoruz ama girmemek mümkün değil inanın. Görüp oraları. Yani burada konaklamamızı gerektirecek bir şey yok aslında. O yüzden yavaş yavaş ilerlemeye devam edeceğiz. O yüzden videoyu burada bitirelim. Görüşürüz dostlar. Hoşçakalın. Ay. Gel. O zaman bir daha iyi ki doğdun. İyi ki doğdum. Doğum gününü kutlayacağım ben seni. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim.